Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim depremi sonrasını, etkilerini, tetikleyicilerini, sebep ve sonuçlarını konuşmaya devam ediyoruz efendim. Bugün özellikle küresel ısınma, iklim krizi ve kıtlıktan bahsetmek istiyorum. Her fırsatta zaten kıtlık kısmından ısrarla tarımdan, ekonomik bunalımdan, gıda krizinden her fırsatta bahsetmek istiyorum. Harp teknolojisi kadar önemli bir konu küresel ısınma ve iklim krizi. Kıtlıktan daha önceki videolarımızda bahsettik, sıkça bahsettik. Çok uzun zamandır iklim krizinden bahsediyoruz. Hatta özellikle çip krizi başlıklı videomuzu izlemenizi tavsiye ediyorum. Yukarıya link olarak kızlarıma söyleyeceğim, mutlaka bıraksınlar. Orada küresel ısınmanın Türkiye'nin iklim kuşağını, Türkiye'deki iklim değişikliklerinin nasıl etkileyeceğinden de bahsettik. Seracılığın Karadeniz'e doğru kayacağına, Karadeniz kıyılarına doğru kayacağına dair hiçbir yerde bulamayacağınız çok iddialı bir tespit ortaya koymuştum ve iddiamın halen daha arkasındayım. O kadar ki iklim krizi yer küreyi ve yer kürenin hareketlerini etkiliyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma maalesef ki jeolojik değişimlere sebebiyet verebiliyor. Bizim bu gerçeği bilmemiz gerekiyor ve bu gerçeğe entegre tedbirler almamız gerekiyor. Çünkü artık biliyoruz ki biz küresel ısınma var, iklim krizi var ve iklim krizine bağlı olarak birçok felaketle karşı karşıya kalacağız. Çünkü efendim coğrafik yapı değişiyor. Jeolojiye bağlı olarak coğrafi yapı değişiyor. Örnek veriyorum, bir bölge Akdeniz, Ege çok sıcak, zaten sıcak iklimler bu bölgeler sıcak bir iklime sahip. Dolayısıyla küresel ısınmanın da etkisiyle sıcak daha da sıcak hale geliyor. Örnek veriyorum. Eee ortalama 25-30 derecelerde olan sıcaklıklar küresel ısınmanın da etkisiyle %20-25 daha fazla artış gösteriyor. Ve yine ilaveten örneğin Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgeleri aşırı yağış alan bölgelerdir. Yani normal Türkiye'nin diğer iklim kuşaklarına göre, diğer bölgelerine göre daha fazla yağış alan bir bölgedir. Bu bilinen bir gerçekliktir. Örnek veriyorum. %25-30 oranında yağış alıyorsa küresel ısınmanın etkisiyle yağış miktarı artıyor. Kilometre kare başına düşen yağış miktarı artıyor. Daha fazla alıyor veya daha az yağış almasına sebebiyet verebiliyor küresel ısınma. Yani küresel ısınmanın etkisi bu. Dolayısıyla da örnek veriyorum. Sizin Ege'de ürettiğiniz ürün aşırı sıcaktan dolayı, yani iklim değişikliğinden dolayı zarar görmeye başlıyor. Meyve vermemeye, ürün vermemeye başlıyor mesela. Veya e, yine aynı şekilde biraz çöl iklimi hakimdir. Ee, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da kırsal bir e, yapıya sahiptir orası. Mesela küresel ısınmayla beraber daha fazla ısınma, daha fazla çölleşme yaşanacağı için orada üretilen ürünler üretilemez hale gelecek. Yani iklim krizinin ehemmiyeti burada. Dolayısıyla siz Ege'de zeytin üretemeyeceksiniz. Doğu Güneydoğu'da fıstık üretemeyeceksiniz. Bir süre sonra Karadeniz'de
fındık, çay üretemeyecek noktaya geleceksiniz bir süre sonra. Ne olacak? Ege'de ürettiğiniz zeytin, domates, seracılık Karadeniz'e doğru kaymaya başlayacak. Yani soğuk iklim ılıman iklime dönüşecek, sıcak iklim kurak iklime dönüşecek. İklim değişikliğiyle beraber. Biz bunun izahatını detaylı şekilde yaptık geçmişteki videolarımızda. Şimdi bugün geldiğimiz noktada, evet, bir deprem yaşadık, bir doğal afet yaşadık. Bu doğal afetin nedenlerini ortaya koymamız gerekiyor ki benzer bir afet yaşadığımızda, benzer şeyleri yaşadığımızda önlem alabilelim veya öncesinde önlem alabilelim. Bakın, Türkiye keza deprem kuşağındayız. Bunu biliyoruz zaten. Bu gerçekle entegre yaşamak zorundayız. Yalnız ilaveten artı olarak diyorum ki deprem gerçeğinin yanı sıra hard teknoloji gerçeğini de bilmek zorundayız. İklim kriziyle de mücadele etmek zorundayız. Çünkü yer kürenin hareketliliğinde büyük payı vardır iklim değişikliğinin. Dolayısıyla efendim dikkat edin, bakın, Ağustos 2021'de Ege'de çıkan yangınlar, bak, kaç dönüm hektarlık alan yok oldu. Yangın bir anda çok büyük bir alana yayıldı. Yangının temelinde, işte o özünde küresel ısınmanın büyük etkisi var. Çünkü sıcaklıklar aşırı arttığı için, hani bir kıvılcım çakıldıysa, işte orada terör eylemi olduğu da ifade edildi, iddia edildi. Yine kamuoyuna resmi böyle ciddi bir açıklama yapılmadı. Yine geçiştirildi. Bir kıvılcıma bakar. Yani bir mangal da yapabilirsiniz. Bir terör saldırısı da olabilir. Bir mangal yaparken ormanda çıkan bir anda tutuşabilir. Çünkü normalin üzerinde bir sıcaklık seyri var artık Ege ve Akdeniz bölgesinde. Yani Türkiye genelinde var. Bakın mesela bu yıl Türkiye geneli beklenen yağışları almadı. Türkiye genelinde ciddi bir ısınma, bu da kuraklığı beraberinde getirecek haliyle. İstanbul'un su sorunu olduğu ifade ediliyor yetkililer ve uzmanlar tarafından. İşte bu küresel ısınmanın sonucudur. Yani bunlar öyle bir anda oluşmadı. Geçmişte başladı ve geçmişte önlem alınmadığı için bu noktaya gelindi. Ve bakın efendim, yine o tarihte yine Ağustos'un sonlarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışsam da beni lütfen yorumlarda düzeltin. Kastamonu'da yaşanan sel felaketi. E, Dere yatağında evler, e, arabalar, insanlar, yani orada da yüzlerce, onlarca can kaybımız oldu. Tıpkı Ege'de olduğu gibi, orman yangınlarında olduğu gibi orada da çok ciddi bir can kaybımız oldu. İşte orada aşırı yağış, yani normalin üzerinde bir yağış olması sebebiyle derenin taşması sonucunda çok ciddi, yani bir e, ilçe neredeyse yok oldu. Yani bir ilçe gitti bu noktada. Yine bugün yaşadığımız deprem felaketi de benzer şekilde 11 ilimizde aynı anda etkiledi. Dolayısıyla nedenleri, sebepleri, sonuçları doğru şekilde şüphe duyarak, merak ederek, araştırarak, soruşturarak, sorgulayarak ortaya koymamız gerekiyor ki önlemlerimizi günü kurtarma önlemleri olarak değil, geleceğe sağlam adımlarla atabileceğimiz önlemlere dönüştürebilelim. Bu bugünün sorunu değil, bu aslında geleceğin sorunu ve gelecekte daha büyük sorunlara dönüşecek bir konu efendim. Bizlerin işte burada o sorgulamayan, araştırmayan veya sorgulayıcı tarafımıza sürekli ket vurdukları için biz de bazı şeyleri aslında
görmüyoruz. Bize sürekli farklı şeyler empoze edildiği için hakka hakikate varan gerçeklerden uzaklaşıyoruz. Uzaklaştıkça da tuhaf bir toplumsal yapıya bürünüyoruz. Şimdi tuhaf diyorum çünkü izah edemiyorum. Yani izah edecek kelime bulamıyorum. Aslında kelime dağarcığım da geniştir benim. Lakin ifade edecek nokta bulamıyorum. Öyle toparlayayım aslında. Yani Kastamonu'da örneğini yaşadık. Depremde örneğini yaşadık. Fay hattının üzerine binalar yapıldı. Fay hattının üzerine binalar dikildi. Aynı şekilde Kastamonu'da dere yatağına evler yapıldı. Yani doğa diyor ki benden aldığını ben geri alırım. Ve bakın bak çok enteresan olan nokta orası. Yani o izah edemediğim nokta orası. Yani örnek veriyorum Kastamonu'ya gittim ben. Kastamonu'nun başka bir yerinde ev almaya kalksanız mesela farazi konuşuyorum misal veriyorum. 2-3 bin liraya alacağınız evi sırf dere yatağında dere manzarası var diye 2-3 katına satıyorlar ve 2-3 katına da bu adamlar insanlar alıyor buradan ev. Yani izah edemediğim nokta orası. Yani biz niye buradaki evlere bu kadar yüklü para veriyoruz? Dere yatağındaki evlere. Aslında bize mezar olacak yere veriyoruz o parayı. Yani bir anlamda gönüllü talebimiz de var bu yönde. Yani dere yatağından ev alma gönüllü bir talebimiz de var. Buranın gerçekten sorgulanması gerekiyor. Toplumsal olarak irdelenip araştırılıp ortaya konulması gerekiyor. Yani bir insan kendine mezar olacak bir yerden göz göre göre bile bile neden ev satın alır? Gerçekten bu sorgulanması gereken bir konu. Yani sosyolojik açıdan da bence bir psikoloğun da bunu eee, yani bir tez konusuna dönüştürebilir. Çok rahat dönüştürebilir. Yani bunu Maraş'ta bilemezsin. Fay hattının nereden geçtiğini ben bir jeofizikçi olmadığım için, sade bir vatandaş olduğum için ev alırken işte sadece yapı denetimine bakabilirim. Artık öğrendik çünkü bazı şeyleri. Bakabilirim ama fay hattının nereden geçip geçmediği zaten bilimsel olarak üniversiteler tarafından ortaya konulması gereken bir konu. Lakin ben buranın dere yatağının olduğunu göz göre göre neden oradan ev alıyorum kısmının sorgulanması lazım. Yani oranın dere yatağı olduğunu biliyorum. Ve oradan özellikle ev alıyorum ve bunun gerçekten sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ee, Çünkü bakın öyle bir noktadayız ki bütün günah yöneticilerin değil veya bütün sorumluluk ve mesuliyet vatandaşın değil veya bütün mesuliyet yöneticilerin değil. Yani buradaki tek sorumlu yöneticilerdir deyip işin içinden çıkamayız. Hepimiz sorumluyuz. Hepimiz aslında bu işin bir parçasıyız. Tepeden tırnağa, A'dan Z'ye, vatandaşından yöneticisine, belediyesine, siyasetine kadar hepimiz sorumluyuz aslında. Bakın bunu görmemiz gerekiyor artık. Yani birilerini günah keçisi ilan edip veya birilerine sorumluluk yükleyip sadece kısa vadeli vicdanımızı rahatlatırız. Uzun vadede de rahatlatamayız. Vicdanımızı o vicdan gelir bizi bulur bir gün. Mutlaka bulur. Yani geçici bir süreyle rahatlatabiliriz vicdanımızı. Ee, bunu bu da sorunu ötelemek anlamına gelir aslında. Sorunu ötelediğimiz müddetçe de büyür. Çözmediğimiz, ötelediğimiz sürece de büyür. Dolayısıyla efendim sorumluluk bir kişide değil, dediğim gibi tabandan tavana herkeste efendim sorumluluk var. Bugün baktığınızda vatandaş şunu gördük yani
kaçak yaptığı, kaçak kat attığı evine belediyeden ruhsat istiyor adam. Yani yaptığın iş kaçak, yasal değil. Yani sen yasal olmayan bir işe gidiyorsun belediyeden ruhsat istiyorsun. Belediye vermeyince de adam kızıyor. Belediye başkanı bana ruhsat vermedi. O istemeye gelir bu adam. Kahve ediyorsun yani. Şimdi bu burada belediyenin bence bir günahı da yok yani. Eğriye eğri doğruya doğru diyelim. Şimdi belediyenin burada ne günahı var? Siyasetin ne günahı var? Yani biz siyasilere bakın çok iddialı bir ifade kullanacağım. Biz siyasileri yanlış yapmaya teşvik ediyoruz. Toplum olarak biz siyasileri doğru yönlendirmiyoruz. Toplum olarak yanlış yönlendiriyoruz efendim. Yanlışa sevk ediyoruz. Biz sevk ediyoruz. Bizi yönetecek olan adamların doğruyu yapmalarının önündeki en büyük engel biziz. Bakın bu ülkede hakim, tarafsız, bağımsız karar verecek diye milletin ödü kopuyor. Benim tarafımda dursa ne olur, benim tarafımı tutsa ne olur diyor. Bu kritik bir yer aslında toplum açısından. Toplumun ortalaması nasılsa bizi yönetenlerin ortalaması da o çıtada, o seviyede. Bizi yönetenler uzaydan gelmedi efendim. Bu toplumun içerisinden çıktı. Bizim içimizden çıktılar. Bu toplumdan çıktılar. İşte bu yüzden toplumsal bilincin yükselmesi gerektiğini her fırsatta vurguluyorum. Toplum ne kadar bilinçlenirse, bilgi düzeyi ne kadar artarsa yöneticilerimizin de ortalaması bir o kadar artacaktır. Toplum olarak 11 yaşındaki çocuğun refleksleriyle hareket ediyoruz. Bu yüzden de başımız sıkıntıdan kurtulmuyor maalesef ki 11 yaşındaki bir çocuğa her şeyin kendisine ait olduğunu olmadığını iddia edemezsiniz. 11 yaşındaki çocuk oyuncağı istiyorsa alır. Hep benim der, hep bana der. Biz de toplum olarak bu reflekslerle hareket ediyoruz. O yüzden de başımız sıkıntıdan kurtulmuyor. Bu durumu görmemekte de ısrar ediyoruz. Görmüyoruz. Bu gerçekliği de görmüyoruz. Görmediğimiz için de önlem alamıyoruz. Önlem alamadığımız için de ölüyoruz. Maalesef ki bazı gerçeklikleri yaşamak zorunda kalıyoruz. Uzmanların bütün uyarılarına rağmen fay hattı üzerinde ev yapmaya devam ediyoruz. Dere yataklarında ev yapmaya devam ediyoruz. Önlem almakta gecikiyoruz. Önlem almıyoruz hatta bazı konularda. Bugün geldiğimiz noktada halen daha küresel ısınma, iklim değişikliği, depremler ve doğal afetlerle ilgili ciddi bir araştırma, ciddi bir derin bir çalışmanın yapılmadığına şahit oluyoruz. Ben yapıldığını henüz ortaya belediyelerin bak ya burada burası böyle ısınacak, burada yangın çıkabilir diye e, devleti, ülkeyi uyardıklarını, vatandaşı uyardıklarını ben görmedim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tutun da bütün belediyelere kadar artık bu çalışmaların yapılması gerekiyor. Bu konferansların bu düzenlenmesi gerekiyor. Bunlarla ilgili bir çalışma maalesef ki göremiyoruz. Bir fizibilite önümüze koyan yok. Ne yapıldı, ne yapılmadı bilmiyoruz. Toplum olarak, vatandaş olarak bilmiyoruz. Neyi eksik yaptık? Bundan da haberimiz yok. Bir sonraki adımımız bu da belli değil. Bir sonrasında ne yapacağız? O da belli değil. Belirsiz yani. Hani biliyorlar da bizden saklıyorlar gibi bir durum da yok. Bilmiyorlar yani ben muhalefetinde iktidarında ciddi bir çalışma yaptığına şahit değilim. Maalesef değilim. Üzgünüm. Ki gerçek bu. Bu bağlamda bu gerçekliği görenleri ve tavsiyede bulunanları da çok kale almıyoruz. Onlar orada bir yerde konuşsunlar, dursunlar. Ne gerek var yani şimdi işgüzarlık çıkarmanın da bir manası yok. Bir sürü
iş çıkacak başımıza, ne güzel. Türkiye turu atıyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz falan. Vatandaşla el ele görünüyoruz, pozlar veriyoruz ama işin aslı öyle değil maalesef. Yani bu gerçekliği de görmek zorundayız ve ısrarla söylüyoruz efendim. Dünyayı çok ciddi bir kuraklık, kıtlık ve gıda krizi bekliyor. Bunu dünyayı yönetenler de söylüyor. Bunu uzmanlar da söylüyor. Bunu aklı baki olan herkes söylüyor ama ciddi bir önlemin alındığını ben görmüyorum. Bak, İstanbul'da su sorunu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hangi çalışmaları yapıyor? Vatandaş bilmiyor. Kardeşim, yarın vatandaşın suyu kesildiğinde ne olacak? Ben ne yaşayacağım vatandaş olarak? Ne kadar susuz kalacağım? Kaç gün? Ekonomik kriz bir taraftan. Ben damacana su mu alacağım sürekli? Yani bunların artık konuşulması, bunların daha detaylı ortaya konulması gerekiyor. Eee Böyle bir boş vermişlik de bana gerçekten çok içimi parçalayan bir boş vermişlik bu. Yani beni gerçekten yoran, e, anlamadığım, böyle sinirlendiğim de bir boş vermişlik. Maalesef ki dünyayı bekleyen işte bu gıda krizi bizi 2 katı daha fazla vuracak. Çünkü efendim tedbir almadık, tedbir hiç almıyoruz. Maşallahımız var. Allah'a emanet gidiyor bazı şeyler zaten. Bakın efendim, e, birincisi bizi 2 katı etkileyecek. Çünkü Türkiye'de çok ciddi bir ekonomik kriz var. Dünya ekonomik krizini ciddi manada hissetmiş bir Türkiye'den bahsediyoruz. İkincisi, Ege'de yaşanan 2021 tarihiyle itibariyle o yangından sonra aslında birçok alan yeniden fidan dikilerek yeşertilmeye çalışılsa da tarıma çok büyük bir sekte vurdu, darbe vurdu. Dikkat edin. Yine bu 11 ili etkileyen depremin yaşanmasının ardından o bölgedeki tarım tarım sektörü ciddi manada etkilendi. Evet, yaşanan can kayıpların yanı sıra bunu da konuşmak zorundayız. Ve orası ne kadar sürede kendini toparlar tarımsal anlamda bunu bilmiyoruz. Çünkü yer kürenin yapısı da değişti. Bazı köylerde ciddi kaymaların olduğu biliniyor. İşte köy köyün ikiye yarıldığını gördük yani. Köyün iki parça olduğunu gördük. Öte taraftan ekonominin vurduğu çiftçi kendisine nasıl toparlayacağını düşünüyor. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda tarımda üretim azalıyor maalesef ki. Tarımda bu yılki rekolte maalesef düşük olacak. Bu saydığımız etkiler ve etmenler sebebiyle ürün azalacak. Ürün azalınca ne olacak? Fiyatlar artacak. Bu da gıdaya erişimde sorunların yaşanacağı anlamına geliyor. Çünkü fiyatlar arttıkça herkes o üründen alamayabilecek noktaya gelecekler. Dolayısıyla işte gıda krizi kıtlık demektir. E, Bu da ciddi bir sorun olarak gelecekte karşımıza çıkacak maalesef ki. Ben bu sorunla ilgili ciddi bir çalışma yine göremiyorum. Ee, Ne uzmanlar tarafından ne siyasiler tarafından ciddi bir duruşun, bir araştırmanın, bir projenin ortaya konulduğunu maalesef ki göremiyorum. Böyle bir çalışma varsa kamuoyunda bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siyasilerin bizi bu konuda bilgilendirmesi gerektiğini düşünüyorum.
iktidara talip olanların da bu konuda çözümlerini görmek istiyoruz artık. Çünkü bakın efendim, artık çözümsüzlüğün keşmekeşe dönüştüğü son noktadayız. Bundan ötesi artık çözüm üreten yer olmalı, çözüm üretilen yer olmalı. Çünkü çözümsüzlüğün keşmekeşini sonuna kadar yaşıyoruz şu anda. Çözümsüzlüğün, keşmekeşinin bizi getirdiği son raddedeyiz. Artık çözüm vakti, günü kurtaran politikalar bizi kurtarmayacaktır. Vatandaşı kurtarmayacaktır. Ülkeyi kurtarmayacaktır. Hatta iddialıyım bu konuda, günü kurtaran politikalar ülkeyi uçuruma doğru maalesef ki sürüklüyor. Bu gerçeğin de artık görülmesi gerekiyor. Proje görmek istiyoruz. Çözüm görmek istiyoruz. Günü kurtaran çözümler değil. Derin çözümler ve detaylı çözümler bekliyoruz efendim. Konuşmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın. Hoş kalın, hoşça kalın. Esen kalın efendim.